Bugün benim doğum günüm. Doğum günlerimi kutlamayı pek seven biri değilim. Uzun zamandan beri, hatta çocukluğumdan bu yana doğum günlerimi ailemle küçük bir pasta kesip sohbet ederek geçiririm. Bu yıl da farklı olmadı. Annemlerle pasta kesip biraz vakit geçirdik. Sonrasında gideceğim gösteriye geç kalmamak için hemen hazırlanmaya başladım. Aslında doğum günlerimde tek başıma tiyatroya gitmek gibi bir alışkanlığım da yoktur. Ama birkaç gün önce gösterinin reklamı karşıma çıkınca dikkatimi çekti. Sosyal medyada gezinirken oyunun afişini gördüm. Oyunun adı Kabus Doğum Günü'ydü. Başlığı ve afişi ilgi çekiciydi. Altında küçük bir not vardı. Gösteri günü doğum günü olan izleyicilere özel indirimli ve ön sıra bilet fırsatı. Sanki oyunun temasına uygun bir jest gibi sunulmuştu. Doğum gününü kutlayan kişiyi doğrudan hikayenin içine davet ediyormuş gibi. Merak edip reklama tıkladım. Gösterinin tarihine baktım. Tam benim doğum günüme denk geliyordu. Bunu görünce ister istemez heyecanlandım. Normalde böyle şeylere çok heveslenen biri değilimdir. Ama bu sefer tuhaf bir şekilde ilgimi çekti. Sayfayı biraz daha inceledim. Gösteri yetişkinlere yönelik bir gerilim oyunu olarak tanıtılmıştı. Oyuncuların isimleri, yönetmen, sahne ekibi hepsi listelenmişti. Ama hikayeyle ilgili neredeyse hiçbir detay yoktu. Sadece birkaç fotoğraf vardı. Muhtemelen oyundan sahnelerdi bunlar. Oyuncuların yüzlerinde ağır makyajlar vardı. Bazıları neredeyse tanınmayacak kadar değiştirilmişti. Kostümler de aynı şekilde garip ve rahatsız ediciydi. Eski bir maskeyi andıran yüzler, donuk bakışlar. Fotoğrafların hepsi karanlık sahnelerde çekilmiş gibiydi. Biraz ürkütücü görünüyordu ama itiraf etmeliyim ki hoşuma gitti. Fotoğraflara bakınca içimden demek ki bu oyun daha önce de sahnelenmiş diye düşündüm. Ama sayfada bununla ilgili hiçbir bilgi yoktu. Ne eski gösterim tarihleri ne yorumlar. Sadece o birkaç görsel ve kısa tanıtım metni vardı. Merakım daha da arttı. Sonunda neden olmasın, doğum günümde farklı bir şey yapmış olurum dedim ve yerimi ayırttım. Bizimkilerle yaptığımız kısa kutlama bitince de geç kalmamak için hemen evden çıktım. Gösterinin yapılacağı merkeze vardığımda hava iyice kararmıştı. Girmeden önce bir kimlik kontrolü yaptılar ve içeri girdim. Salon beklediğimden daha büyüktü. Loş bir ışık vardı ama sahne oldukça net görünüyordu. Biletimde yazan sırayı bulup ilerledim. Ön koltukların tam orta kısmındaydı yerim. Sahneye neredeyse birkaç adım mesafedeydim. Salon kısa sürede doldu. İnsanlar sessizce yerlerine geçiyor, fısıltıyla konuşuyordu. Beklentili ama sakin bir atmosfer vardı. Sahne dikkat çekiyordu. Dekor çoktan hazırlanmıştı. Sahnenin ortasında uzun bir masa vardı. Masanın üzerinde 2 katlı bir doğum günü pastası duruyordu. Pastanın etrafında küçük renkli mumlar ve kurdeleli süsler vardı. Arka tarafta duvara asılmış balonlar ve kağıt süslemeler görülüyordu. Dekor tam bir doğum günü görüntüsü yaratıyordu. Işık tasarımı da oldukça özenliydi. Her şey çok iyi hazırlanmıştı. Işıklar yavaşça sönmeye başlayınca fısıldaşmalar kesildi. Salon sessizliğe gömülmüştü. Sahne ışıkları biraz daha parlaklaştı ve oyuncular sahneye çıktı. Oyuncuların hepsi yetişkindi ama çocuk kıyafetleri giymişlerdi. Kıyafetler oldukça nostaljikti. Askılı pantolonlar, diz altına kadar uzanan dantelli, pomponlu çoraplar, kareli kazaklar. Bazılarının saçları kurdelelerle bağlanmıştı. Bazılarında eski moda kısa pantolonlar vardı. Bunun bir çocuğun doğum günü olduğu hemen anlaşılıyordu. Sahneye girer girmez masanın etrafında toplanmaya başladılar. Çocuk rolündeki oyuncular birbirlerini itip kakarak şakalaşıyor, sandalye çekiyor, balonlarla oynuyor, kahkaha atıyordu. Biri diğerinin omzuna vuruyor, biri masadaki süslerle oynuyor, biri pastaya yaklaşmaya çalışırken diğeri onu geri çekiyordu. Sahnede hızlı, neşeli bir hareketlilik oluştu. Doğum günü başlamadan önceki o heyecanlı, sabırsız çocuk kalabalığı görüntüsü vardı. Gerilim oyunu izlemeye geldiğimi biliyordum. Ama sahnede olanlar
Daha çok bir çocuk oyunu gibiydi. Neşeli müzikler çalıyor, çocuk rolündeki oyuncular sahnede koşuşturuyorlardı. Müzik de oldukça hareketliydi. Eski çocuk programlarında duyulabilecek türden bir melodi çalıyordu. Tam o sırada müzik bir anda kesildi. O kadar ani oldu ki salonda küçük bir boşluk hissi oluştu. Sonra çocuk rolündeki oyuncular alkışlayarak "Mutlu yıllar, iyi ki doğdun" diye tezahürat yapmaya başladılar. Birkaç saniye içinde hepsi pastanın çevresine dizildi. Ortadaki çocuk pastanın başında dururken sahnedeki ışıklar yavaş yavaş azalmaya başladı. En son geriye sadece pastanın üzerindeki mumların ışığı kaldı. Ya da tam o noktayı aydınlatan küçük bir sahne ışığıydı, bilmiyorum. Ortadaki çocuk başını eğip derin bir nefes aldı ve mumları üfledi. Bir anda her yer zifiri karanlığa gömüldü. Aynı anda çocukların alkışları yükseldi. Ama bu sadece bir an sürdü. Sonra mumlar kendiliğinden tekrar yandı. Çocuk rolündeki oyuncular aynı anda geri doğru irkildi. Başlarını biraz geri çektiler. Birkaçından şaşkınlık nidaları yükseldi. Korkmuş gibiydiler ama sonra gülmeye başladılar. Birbirlerine bakıp kahkaha atıyorlardı. Bunun önceden planlanmış bir şaka olduğunu yeni anlamış gibiydiler. Ortadaki çocuk tekrar pastaya doğru eğildi. Mumları yeniden üfledi. Karanlık, alkışlar ve yine mumlar kendiliğinden yandı. Bu sefer şaşkınlık sesleri biraz daha yüksekti. Birinin ağzından kısa bir bağırma sesi çıktı. Çocuklar bu defa gerçekten ürkmüş gibi göründü. Ama yine de yüzlerinde tuhaf bir gülümseme vardı. Sanki korktuklarını belli etmek istemiyor gibiydiler. Ortadaki çocuk bir an durdu. Sonra tekrar nefes aldı ve son kez mumlara üfledi. Alevler söndü. Zifiri karanlık sahneyi tamamen yuttu. Çocuklar yine alkışladı. Mumlar tekrar yanacak mı diye bekliyordum ama bu sefer yanmadı. Sahne tamamen karanlıkta kaldı ama oyun durmamıştı. Karanlığın içinden sesler gelmeye devam ediyordu. Çocukların alkışları, konuşmaları, birbirlerine söyledikleri şeyler duyuluyordu. Işıklar yavaş yavaş yanarken çocuklar masaya doğru toplanarak "Hediye zamanı" diye bağırmaya başladılar. Birkaç tanesi sahnenin köşesine doğru koştu. Oradan küçük paketler alıp masaya getirdi. Ortadaki çocuk sandalyeye oturdu. Hediyeler teker teker önüne konmaya başladı. Başta her şey oldukça sıradandı. Bir çocuk parlak kağıda sarılı küçük bir paketi verdi. Doğum günü sahibi çocuk heyecanla açtı. İçinden süslü parlak bir eşya çıktı. Masaya koydu. Herkes alkışladı. Sonra başka biri bir paket uzattı. Bu kez içinden bir hikaye kitabı çıktı. Çocuklar kitabın kapağına bakıp yorumlar yapıyor, doğum günü sahibi çocuk da abartılı bir sevinçle teşekkür ediyordu. Sahne yine bir doğum günü partisinin sıradan neşesine dönmüş gibiydi. Ama bir süre sonra açılan hediyelerden biri dikkatimi çekti. Çocuk paketi açtı ve içinden bir tişört çıkardı. Önünde eski bir müzik grubunun baskısı vardı. O tişörtü görünce içimde tuhaf bir şey kıpırdadı. Bir an sahneden gözümü alamadım. Çocuk tişörtü havaya kaldırıp arkadaşlarına gösterirken ben istemsizce öne doğru eğilmişim. Çünkü o tişört bana bir şey anımsatmıştı. Sonra bir başka hediye açıldı. Bu kez ince bir kutudaydı. Çocuk kapağını kaldırınca içinden bir DVD kutusu çıktı. Eski bir filmin DVD'si. O filmi de tanıyordum. Bir başka paket açıldı. İçinden küçük bir oyun konsolu kartuşu çıktı. Eski tip, plastik bir kutu. Bildiğimiz Atari'lerden. Çocukken oynadığımız o klasik oyunlardan birine aitti. Sonra bir paket daha. Bu kez içinde renkli kapaklı bir çizgi roman vardı. Ve o anda içimdeki huzursuzluk iyice büyüdü. Kalbim biraz daha hızlı atmaya başladı. Çünkü bunlar çocukluğumdaki bir doğum günümde arkadaşlarımdan istediğim hediyelerdi. Tam olarak aynı şeyler. Aynı tişört, aynı film, aynı oyun, aynı çizgi roman. O sahnedeki çocuklara bakarken o zamanki doğum günüm zihnimde canlandı. O zaman ilkokulun son senesindeydim. Yılın sonunda babamın işi yüzünden başka bir şehre taşınacaktık. Ortaokula artık orada başlayacaktım.
Yeni bir yere taşınacağımız için heyecanlıydım. Ama arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzünlüydüm de. Hepsi bir anda geride kalacaktı. Doğum günümde okulun son haftasına denk geliyordu. Bu yüzden o doğum gününe normalden çok daha fazla anlam yüklemiştim. Arkadaşlarımla geçireceğim son doğum günüm olacaktı. Bir çeşit veda gibi anlam yüklemiştim. Bu yüzden ailemle birlikte biraz büyük bir organizasyon hazırlamıştık. O zamana kadar yaptığımız en büyük doğum günü kutlamasıydı. Mekan ve program belliydi. Davetiye gibi mesajlar gönderilmişti. Okuldan sevdiğim, neredeyse tanıdığım bütün çocukları çağırmıştık. Hepsi geleceğini söylemişti. Bazıları bana doğrudan istediğim hediyeyi bile sormuştu. Bir arkadaşım sana ne alalım diye sorduğunda o sıralar çok sevdiğim bir müzik grubunun tişörtünü söylemiştim. Okulda herkes dinliyordu o grubu. Başka bir arkadaşıma o yıllarda en sevdiğimiz filmin DVD'sini söylemiştim. Bir başkasına yeni çıkan bir video oyununu. O kadar iyi hatırlıyorum ki sanki dün olmuş gibi. Hepsi tamam alırız demişti. O gün geldiğinde erkenden hazırlanmıştım. Mekana ailemle birlikte gittik. Masalar kurulmuş, balonlar asılmıştı. Pasta hazırdı. Ben kapıya yakın bir yerde durup sürekli dışarı bakıyordum. Başta çok heyecanlıydım. Biraz zaman geçtikten sonra moralim bozulmaya başlamıştı. Kimse gelmiyordu. Annem, erken gelmişizdir, birazdan gelirler diye bana moral vermeye çalışıyordu. Biraz daha bekledik. Yarım saat geçti. Sonra bir saat. Kapı hiç açılmadı. Annemle babamın birbirlerine bakışlarını hatırlıyorum. Konuşmadan bir şeyler anlatıyor gibiydiler. Ama ben hala bekliyordum. Saatler geçti ama hiç kimse gelmedi. Tek bir arkadaşım bile. En sonunda annem yanıma gelip "Olsun, gelmesinler. Biz kutlayalım doğum gününü." diye moralimi yükseltmeye çalıştı. O anda ağlamaya başladığımı hatırlıyorum. Annem beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama ben sürekli aynı şeyleri söylüyordum. Geleceklerini söylediler. Hediyeleri bile alacaklarını söylediler. Ben onlara hiçbir şey yapmadım ki. Niye gelmediler? Gideceğim diye beni gözden çıkarmışlar. O gün gerçekten öyle hissetmiştim. Annem beni zor sakinleştirmişti. Sonunda pastayı yine kestik. Ama kutlama gibi değildi. Daha çok bir şeyi telafi etmeye çalışan iki yetişkin ve ağlamayı yeni bırakmış bir çocuk gibiydik. O haftanın sonunda taşındık. Hiçbir arkadaşımla bir daha konuşmadım. Ne ben onları aradım, ne onlar beni. Zamanla hayatım değişti. Yeni şehir, yeni okul, yeni insanlar. Ama o günün yarattığı hayal kırıklığı içimde kaldı. Belki küçük bir şey gibi görünüyor. Ama bir çocuk için bütün arkadaşlarının söz verip gelmemesi büyük bir şey. O günden sonra doğum günlerimi kutlama şeklim değişti. Bir daha hiç organizasyon yapmadım. Ailem yıllarca beni ikna etmeye çalıştı. Yeni arkadaşlarını çağıralım. Bu sefer güzel bir kutlama yapalım. Ama ben istemedim. Her sene ailemle küçük bir pasta keserek kutluyoruz sadece. Anıyı zihnimde tekrar yaşarken gözlerim yavaşça yeniden sahneye döndü. Ve o anda bazı şeyleri fark etmeye başladım. Masaya baktım. Ortada duran pasta 2 katlıydı. Tam olarak o gün özellikle istediğim pastanın aynısıydı. Aynı şekil, aynı süslemeler, aynı beyaz krema ve kırmızı şeritler. Boğazım kurudu. Sonra doğum günü çocuğuna baktım. Boynunda kırmızı bir papyon vardı. Gözlerinde kırmızı çerçeveli gözlük. Üzerindeki kıyafetlerin tamamı o gün giydiğim şeylerin aynısıydı. Gözlerimi sahnede dolaştırmaya başladım. Diğer çocuklara baktım. Baktıkça hepsi tanıdık gelmeye başladı. Turuncu saçlı çocuk vardı sahnede. Saç rengi ve kesimi o zamanlarki en yakın arkadaşlarımdan birinin aynısıydı. Saçlarını ortadan ayırmış, arkadan toplayan bir kız. O gün doğum günüme geleceğini söyleyen bir kız arkadaşımın neredeyse aynısıydı. Açılan hediyelere tekrar baktım. Az önce açılan hikaye kitabını da bir arkadaşımın alacağını söylediğini hatırladım. Kalbim biraz daha hızlı atmaya başladı. Sahnedeki çocuklar, kıyafetler, saç stilleri, davranışlar, dekor. Hepsi o dönemi andırıyordu. Sanki biri o günü alıp sahneye taşımış gibiydi.
Bir süre sadece oturup baka kaldım. Aklımın içinde tek bir soru dönüp duruyordu. Bu bana oynanan bir oyun olamaz değil mi? Başımı çevirip salona baktım. Etrafımdaki seyirciler koltuklarında oturmuştu. Hepsi sahneye bakıyordu. Hiç kimse bana bakmıyordu. Hiç kimse fısıldaşmıyordu. Herkes bir şeyin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Yeniden sahneye döndüm. Şok içindeydim. O gün gerçekleşmeyen doğum günümü izliyordum sanki. Şaşkınlık içinde neler olacağını beklerken sahnenin ışıkları bir anda kesildi. Salon yine zifiri karanlığa gömüldü. Oyuncuları göremiyorduk. Sadece duyuyorduk. Bir süre sonra sesler biraz karışmaya başladı. Ayak sesleri, sandalyelerin sürtünmesi, birinin telaşlı gibi çıkan sesi, birinin dur der gibi bir şey söylemesi, sonra bir kahkaha, sonra başka bir ses. Sahnenin içinde bir şeyler oluyordu ama ne olduğunu görmek imkansızdı. Sahnenin ışıkları bir anda patlar gibi yandı. Aynı anda yükselen sert bir efekt sesi salonu doldurdu. Metalik ve boğuk bir çarpma sesi o kadar ani ve yüksek çıktı ki seyircilerin büyük kısmı yerinden sıçradı. Ben de istemsizce koltuğumda doğruldum. Gözlerim bir an ışığa alışmaya çalışırken sahnenin arka tarafındaki perde hareket etti ve bir şey perdenin içinden öne doğru fırladı. Bu korkunç görünümlü bir palyaçoydu. Sahnedeki diğer oyuncuların neredeyse 1,5 katı boyundaydı. Omuzları genişti, gövdesi iri ve hantaldı. Kolları uzun ve ağır görünüyordu. Dev gibi bir kukla sahneye atılmıştı sanki. Yüzündeki makyaj ise rahatsız ediciydi. Ağzı, gözleri, bakışları gerçekten korkutucuydu. Çocuk rolündeki oyuncular onu görür görmez irkildi. Bazıları geri sıçradı, bazıları masaya çarptı. Birkaç adım geri çekildiler ve sahnede dağınık bir şekilde yayıldılar. Yüzlerindeki ifadeler tuhaftı. Korktukları anlaşılıyordu ama aynı zamanda gülümsemeye çalışıyorlardı. Sanki bunun oyunun bir parçası olduğuna kendilerini ikna etmeye çalışıyor gibiydiler. Palyaço ağır adımlarla onların arasına doğru yürüdü. Çocukların arasından geçerken omuzlarını hafifçe ittiriyor, aralarındaki boşluğu yararak tam ortalarına geliyordu. Her adımı sahnede yankılanıyor gibiydi. Sonunda grubun ortasında durdu. Başını yavaşça kaldırıp konuştu. Gür sesi sanki sahnenin altından geliyormuş gibi derinden yankılanıyordu. Tekerlemelerle konuşuyor, kelimeleri şarkı söyler gibi uzatıyordu. Sözlerini ritmik bir şekilde söylüyordu. Her cümleyi küçük bir ezgi gibi bitiriyordu. Çocuklar ona bakarken bazıları gülümsemeye çalışıyordu. Bazılarının yüzündeki gülümseme donmuş gibiydi. Palyaço, bir oyun oynayacağız şimdi. Sorular soracağım size. Bilemeyen olursa... Kafasını hafifçe yana eğdi. Ağzındaki gülümseme daha da genişledi. Sonu hiç iyi olmayabilir dedi. Söylediği şey bir tehdit gibiydi. Çocuklar birbirlerine baktılar. Bazıları gülümsemeye çalıştı. Ama kimse gerçekten gülmüyordu. Hepsi ne yapacaklarını bilemez gibi palyaçoya bakıyordu. Sonra palyaço başını yavaşça çevirdi. Kalabalığın arasından birini seçer gibi baktıktan sonra uzun işaret parmağını kaldırdı ve bir çocuğa doğrulttu. Sahnedeki diğerleri de bir adım geri çekilmiş, yarım daire gibi açılarak ona bakıyordu. Gülümsemeye çalışan yüzler bir anda gerilmişti. Palyaço ağır ağır çocuğa doğru eğildi. Başını yana yatırdı. Sonra o garip, şarkı söyler gibi çıkan sesiyle konuşmaya başladı. Yuvarlak doğar, mumlarla parlar. Dilek tutulur, sönerken onlar. Tatlıdır tadı, diline değer. Ama doğru bilmezsen gecen kararır der. Çocuk ona bakıyordu. Donmuş gibiydi. Bir iki saniye bekledikten sonra çocuğun gözleri sağa sola kaydı. Sanki diğer çocuklardan yardım arıyordu. Ama kimse konuşmuyordu. Sonunda dudaklarını araladı. Kekeleyerek "Pasta mı?" dedi ürkek bir sesle. Palyaçonun yüzündeki boyalı gülümseme hiç değişmedi. Aynı tekerlemeyi yeniden söyledi. Bu sefer son cümleyi daha alçak ve tehditkar bir tonla bitirdi. Çocuk yutkundu.
Omuzları titriyordu. Bir an düşündü. Şeker mi? Sesi daha da titrek çıkmıştı. Sahne bir saniye sessiz kaldı. Sonra palyaçonun sesi salonu doldurdu. "Yanlış!" dedi. Kelimeyi öyle yüksek bağırdı ki bazı seyirciler istemsizce irkildi. Çocuk birden yerden yükseldi. Ayakları sahneden kesildi. Sanki görünmez bir ip onu yukarı çekiyordu. Çocuk rolündeki oyuncu yükselirken bir anda çığlık attı. Gerçek bir panik çığlığı gibiydi. Kollarını savuruyor, ayaklarını çırpıyor, "Hayır, hayır, hayır!" diye bağırıyordu. Sahne bir anda karıştı. Diğer çocuklar bağırarak sağa sola kaçışmaya başladılar. Bazıları masanın arkasına saklanmaya çalıştı. Bazıları sahnenin köşelerine doğru koştu. Ama hepsi bir yandan yukarı çekilen çocuğa bakıyordu. Bir kız oyuncu ağlamaya başladı. Bir diğeri korkuyla "Bırak onu!" diye bağırdı. Çığlıklar sahneyi doldurmuştu. Ama bütün bu karmaşanın ortasında palyaço kahkaha atıyordu. Yüksek, gür ve rahatsız edici bir kahkahası vardı. Başını geriye atmış, koca gövdesiyle sarsıla sarsıla gülüyordu. Yukarı çekilen oyuncu hala çığlık atıyordu. Sahnenin üst kısmına doğru kaybolurken ayakları boşlukta çırpındı. O an içimde tuhaf bir rahatsızlık hissettim. Bu sahne bir tiyatro sahnesi için fazla gerçekçi görünüyordu. Arka planda müzik yükselmeye başladı. Düşük frekanslı, uğultulu gibi bir ses. Işıklar hızlı hızlı değişiyor, sahnenin bazı köşelerini karanlığa gömüyordu. Atmosfer bir anda ağırlaşmıştı. Korku artık sahnenin içinden salona doğru taşmış gibiydi. Yan koltuktaki insanların da gerildiğini hissedebiliyordum. Birinin koltuk kenarını sıkıca tuttuğunu gördüm. Diğer taraftaki seyirci öne doğru eğilmişti. Herkes sahneye kilitlenmişti. Kimse konuşmuyordu. Ama salondaki gerginlik neredeyse elle tutulacak kadar yoğundu. Palyaço bu kez başını yavaşça bir başka çocuğa çevirdi. İşaret parmağı ağır ağır havaya kalktı ve yeni kurbanını gösterdi. Çocukların yüzlerindeki ifade artık değişmişti. Az önce olanları görmüşlerdi. Hepsi ne olacağını biliyordu. Hiçbiri gülümsemeye çalışmıyordu artık. Omuzları kasılmış, gözleri büyümüş, korkuyla palyaçoya bakıyorlardı. Sahnenin ortasında donmuş küçük bir grup gibiydiler. Palyaço tekrar tekerlemeye başladı. Aynı ritim, aynı tuhaf şarkı tonu. Ama bu sefer sahnedeki çocukların yüzünde hiçbir oyun havası yoktu. Sanki gerçekten cevap vermek zorundaymış gibi. Gerçekten başlarına bir şey gelecekmiş gibi dinliyorlardı. Seçilen çocuk titrek sesle cevap verdi. Palyaçonun gür sesi tekrar salonu doldurdu. "Yanlış!" dedi. Aynı anda çocuk bir anda yerden kesildi. Yine görünmeyen iplerle yukarı doğru çekiliyormuş gibi havalandı. Çığlıklar sahneyi doldurdu. Ayakları boşlukta savruluyor, kollarıyla havayı yakalamaya çalışıyordu. Bu kez gözlerimi yukarı kaldırdım. Nereye gittiklerini anlamaya çalışıyordum. Çocuk sahnenin üst kısmına doğru yükseldi ve sahnenin tepesindeki perdelerin arasına doğru çekilerek gözden kayboldu. Sahnedeki diğer çocuklar bağırıyordu ama palyaço durmadı. Başka bir çocuğa döndü. Yine tekerleme, yine cevap, yine o korkunç bağırış ve yine aynı şey. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Bir noktadan sonra her şey hızlanmaya başladı. Palyaço tekerlemeleri daha hızlı söylüyordu. Çocuklar korkuyla cevap veriyor, palyaço bağırıyor, çocuklar çığlık atarak havalanıyordu. Sahnedeki karmaşa büyüyordu. Çığlıklar, koşuşturmalar, palyaçonun kahkahaları. Yükselen müzik, sahnede kalan çocukların panik içinde sağa sola kaçması. Sanki görünmez bir güç sırayla hepsini yakalıyordu. Sahnede sadece tekrar eden bir döngü vardı ve bu döngü giderek hızlanıyordu. Bu hız insanın nefesini daraltıyordu. Salonun içindeki gerilim dayanılmaz bir hale gelmişti. Bir noktada artık oyunu izlediğimi bile hissetmiyordum. Sanki bir şeyler kontrolden çıkmış gibiydi. Sahnedeki çığlıklar gerçekmiş gibi geliyordu. Bir noktada artık dayanamadım.
Koltuktan kalktım, arkamı döndüm ve salondan dışarı attım kendimi. Koridor daha aydınlıktı. Hava daha sakindi. Ama içimdeki gerilim hala geçmemişti. Birkaç saniye duvara yaslanıp derin nefes almaya çalıştım. Kalbim hızlı atıyordu ve az önce sahnede gördüğüm şeyleri zihnimden atamıyordum. Bir süre sonra girişte kimlik kontrolü yapan görevlinin yanına doğru yürüdüm. Aslında ona ne soracağımı ben de bilmiyordum. Yanına geldiğimde birkaç saniye duraksadım. Sonra ağzımdan "Bu oyunu kim yazdı?" diye bir soru çıktı. Adam bana kısa bir bakış attı. Sorumu tuhaf karşılamış gibi görünmüyordu. Girişteki küçük masayı işaret etti ve oyunun broşürlerinin orada olduğunu, tüm bilgileri içinde bulabileceğimi söyledi. Masaya gidip broşürlerden bir tane aldım. Kapağında birkaç gün önce sosyal medyada gördüğüm afiş vardı ve üstünde büyük harflerle oyunun adı yazıyordu. Kabus Doğum Günü. Broşürü açıp sayfaları karıştırmaya başladım. İçinde oyuncuların isimleri, yönetmen, yazar, sahne tasarımcıları ve diğer ekip üyeleri tek tek yazıyordu. Ayrıca oyunun kısa bir tanıtım metni de vardı. Ama listedeki hiçbir isim bana tanıdık gelmedi. Birkaç dakika daha sayfaları inceleyip kapattım ve broşürü cebime koyarak binadan çıktım. Eve döndüğümde aklım hala o sahnedeydi. Bilgisayarın başına geçip broşürde yazan oyuncuların isimlerini tek tek aratmaya başladım. Sahnedeki oyuncular gerçekten yabancı insanlardı. Ardından broşürde yazan yazarın adını arattım. Onun da sosyal medya hesabını buldum. Profilinde birkaç tiyatro paylaşımı vardı ama oyunla ilgili fazla bir bilgi yoktu. Sonunda ona bir mesaj gönderdim ve oyunu yazarken nereden esinlendiğini sordum. Hemen cevap gelmeyince o günkü doğum günüme gelmeyen arkadaşlarımı arattım. Aslında sahnedeki oyuncuların onlardan biri olmadığını biliyorum. Ama yine de içimde garip bir dürtü oluştu. Eski sınıf arkadaşlarımın isimlerini tek tek aratmaya başladım. Onların şimdiki hallerini görmek istedim. Fakat sosyal medyada hiçbirine ait hesap bulamadım. Bu durum bana çok garip geldi. İçimden onlara ne oldu diye sorgularken gönderdiğim mesajın cevabı geldi. Oyunun yazarı sonunda yanıt vermişti. Mesajı açtığımda ilk olarak oyunun etkileyici olduğunu söylediğim için teşekkür ettiğini gördüm. Ardından oyunun fikrinin tamamen kendi hayal gücünden çıktığını, zihninde canlanan bir gerilim hikayesini sahneye uyarladığını anlatıyordu. Hemen tekrar yazdım. Hikayenin gerçekten hiçbir gerçek olayla bağlantısı olup olmadığını sordum. Belki bir anıdan, bir haberden, bir şehir efsanesinden esinlenmiş olabileceğini söyledim. Yazar yine aynı şeyi söylüyordu. Hikaye tamamen hayal ürünüydü. Ne kendi hayatında yaşadığı bir olaydı, ne de gerçek bir hikayeden uyarlanmıştı. Sadece hayal gücüne dayanan bir gerilim kurgusuydu. Mesajı okuduktan sonra bir süre ekrana baka kaldım. Hiçbir şey mantıklı gelmiyordu. Sahnedeki o doğum günü ortamı, masa, pasta, kıyafetler, hediyeler, hepsi o günkü doğum günümün neredeyse aynısıydı. Ama sonrasında devam eden şeyler benim hayatımda hiç yaşanmamıştı. Arkadaşlarımın geldiği, hediyeler verdiği ve sonra o korkunç olayların başladığı bölüm tamamen başka bir hikayeydi. O doğum günü gerçekte öyle bitmemişti. Hiç kimse gelmemişti. Sahnedeki görüntüler tanıdık bir başlangıcın üstüne kurulmuş, yabancı bir kabus gibiydi. Bunun üzerine dayanamayarak eski fotoğrafları karıştırmaya başladım. Yıllar öncesinden sakladığımız fotoğrafları açtım. O güne ait fotoğraflar gerçekten de fazlaydı. Mekanın içi, süslemeler, masalar, annemle babamın hazırlık yaparken çektiği görüntüler, pastayı keserken çekilmiş fotoğraflar, ailemle birlikte oturduğumuz anlar, hepsi o günün hüzünlü hatıralarıydı. Fotoğraflara bakarken o günün sessizliği ve hayal kırıklığı yeniden içime çökmeye başladı. Tam fotoğrafları toparlıyorken bir fotoğraf dikkatimi çekti. Gördüğüm an nefesim kesildi. O gün doğum günümde bir palyaço ile beraber çekilmiş olduğum bir fotoğraftı bu. Fotoğrafın üzerinde "İyi ki doğdun Umut" yazıyordu. Palyaço, oyunda gördüğüm o korkunç palyaçoydu. Kostümü, makyajı, yüzündeki o ürkütücü ifade. Hepsi sahnede gördüğüm palyaçonun birebir aynısıydı. İçimi soğuk bir ürperti kapladı.
Çünkü o gün doğum günümde palyaço yoktu. En azından ben öyle hatırlıyorum. Fotoğrafı anneme gösterip ona da sordum. Ben hiç hatırlamıyorum ama çağırmışız demek ki dedi. Hayır yoktu. Böyle bir şey hatırlamıyorum diye itiraz ettim. Annem tekrar fotoğrafa baktı. Unutmuşuzdur oğlum. O gün çok hazırlık yapılmıştı. Koşuşturmadan aklımızdan çıkmış olabilir. Bak fotoğrafta da var işte. Demek ki gelmiş. Bir şey söylemeden odama döndüm. Hala elimde o palyaço ile çekilmiş olduğum fotoğrafa bakıyorum. Baktıkça içim ürperiyor. Baktıkça tuhaf hissediyorum kendimi. O oyun sanki benim kabus doğum günüm gibi. Ama bu nasıl olabilir?